Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi birlikte güzel bir tunik öreceğiz. Bunu 4 mevsim kullanabileceğimiz çok hoş bir modeli var gerçekten. Bunu önden açık hırka şeklinde de örebilirsiniz. Ben tunik olarak örmek istedim. E, Elimde Alize Cotton Gold vardı. Bu çok hafif bir ip. O yüzden de fazla miktarda ip var üstünde ve çok fazla ip kullanmadan mesela 4 tane ile biter diye düşünüyorum. Gerçekten bir hırka için 400 gram da iyi bir gramaj. Şöyle %55 pamuk, %45 akrilik ve bakın 100 gramı 330 metre. O yüzden daha çok ip çıkıyor ve dediğim gibi 4 yumakla bir hırka hemen hemen biter gibi geliyor. Zaten bittikten sonra ne kadar gittiğini de yazarım. Ve 3,5 milim tığ kullanıyorum. 6 numara 3,5 milim. Eliniz çok gevşekse tabii ki 3 numara kullanmanızı öneririm. Elinize göre davranın. Çok böyle sıkı bir örgü olmayacak, çok gevşek bir örgü olmayacak. Tam orta kararda bir örgü olsun. Bunu birkaç kere deneyin. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o tığ numarasıyla örersiniz. Şimdi ben kendi kullandığım başka bir bluzu ölçerek onun genişliğinde zincir çekeceğim. Biraz fazla çekeceğim. Ördükçe daha ufalabilir örgü, daha genişleyebilir. O yüzden biraz fazla çekeceğim zinciri. Şöyle bir ilmek sıkıştırıyorum ve çok sıkı değil, çok gevşek de değil, orta karar. Sıkıştırmayın zincirleri. Çok uzun uzun da bırakmayın. Tığın içinden geçebilecek kadar genişlikte. 130 zincir çektim. Şimdi doluyorum. 1, 2, 3, dördüncü zincire ikili trabzan. Yanındaki zincire devam ediyorum. 130 zincirin üzerine 120 trabzan ördüm. 60 santim genişlik oldu. Bu da benim istediğim bir genişlik, 60 santim. 40 beden giyiyorum ama ben daha geniş, daha salaş durması için bir beden daha fazla ördüm. Yani bu benim ördüğüm ölçü hemen hemen 42 beden. Belki daha üzerinize oturan şekilde isterseniz bedeninize göre örersiniz. Benim gibi dökümlü salaş isterseniz bir beden daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi 8 tane zincir arttı. 122 trabzan üzerine 122 zincir üzerine 120 trabzan ördüm ve bu şekilde 2-3 sıra daha yapacağım. Toplam 4 sıra. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Yanındaki ilmeği. Her trabzanın üzerine bir trabzan. Şimdi 4 sıra trabzanlarla ördükten sonra şöyle iki başa şöyle şu kadar fazla geniş olmayan model koyalım. İstediğiniz modeli koyabilirsiniz bu arada. Şöyle bir model çalışıyorum.
3 zincir, yanındaki trabzana, yanındaki, 4 tane trabzan ördüm. Şimdi 2 zincir, 1 2 atlayıp diğerine, üçüncü trabzanın üzerine, sonra gene 2 zincir, gene 2 tane ilmek atlayıp üçüncü ilmeğe, buraya da 4 trabzan, üçüncü ilmeğe, dört trabzan, üçüncü ilmeğe, aralarda 2 zincir, 2 ilmek atlıyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi bundan sonrasını trabzan olarak örüyorum. Sıraya başlarken şuradaki desenleri 27 trabzan üzerinden kurmuştuk. Burada da 27 trabzan kala sırayı gene desenle tamamlıyoruz. 2 zincir, üçüncü ilmeğin üstüne trabzan, dört trabzanla bitiriyorum. Sondaki şu zincirle çıktığımız trabzanı da unutmuyoruz. Şimdi gene 3 zincir çeviriyorum. 4 trabzan, ve olduğu gibi ilk sırayı nasıl ördüysek bu sırayı da aynı şekilde örüyoruz. İkinci sırayı da aynı şekilde tamamladım. Şimdi desenin üçüncü sırasını örüyoruz. 3 zincir, gene hemen yanındakine 4 trabzan örüyoruz.
ve bütün boşluklara ve trabzanların üzerlerine trabzan örerek devam ediyoruz. Boşlukta 2 zincir vardı. 2 trabzan örüyoruz. Trabzanın üzerine de bir tane, boşluğa 2 tane, iki tane boşluğa, bir tane trabzana, 2 boşluğa ve trabzana. Ve artık trabzanlarla devam ediyoruz gene. Sırayı bitirip gene döndüm. 4 trabzan ördüm. Şimdi şuradaki 3 sıra var ki bu 3 sıranın 2 tanesi zaten birbirinin aynı. Şuradaki gibi örüyoruz. 4 trabzan, 2 boşluk, 4 trabzan, 2 boşluk. Sonraki dönüşte gene aynı deseni örüyoruz ve üzerine trabzanları örüyoruz. Desen bu 3 sıranın tekrarından ibaret ve bu şekilde istediğimiz yüksekliğe, uzunluğa gelene kadar örgüye devam ediyorum. İlk sırayı örüyorum. 3. ilmeğe 2 zincir, 3. ilmeğe ve 4 trabzan. Bu şekilde baştan itibaren olan şu desen sırasını, şu 3 sırayı yineleyerek devam ediyorum. Parçayı tamamen ördüm. Gayet basit bir model, gayet basit bir desen olduğu için videoyu uzatmamak adına şöyle bir tarafı ben bitirdim. Kolu da ördüm. Yan dikişini yaptım. Bir şöyle yırtmaç bıraktım. Şimdi bu tarafı birlikte öreceğiz. Gene çok basit. Bunu hepsini sığdıramıyorum. Çünkü masa kamerasına ancak bu kadar olabiliyor. Hemen ölçüleri vereyim. Bu 42 bedene kadar, yani 38, 40, 42 beden için güzel bir ölçü oldu. 60 santim genişliği. Bayağı dökümlü bir model. 60 santim istemezseniz daha mesela biraz daha, ben bu kadar salaş istemiyorum, biraz otursun bedenime derseniz şuradaki trabzanlarda eksiltme yapın. Yani daha az zincirle başlayın ama desen sayısı aynı kalsın. Buralardan değil, şuradan eksiltme yapın. Genişlik 60 santim dedim. Uzunluk 76 santim. Bu tabi sizin zevkinize göre. Daha da uzun yapabilirsiniz. Daha da kısa yapabilirsiniz. 68 sıra. Yani şuradaki 4 sıra trabzan örmüştük. Onunla birlikte tamamı 68 sıra. Ve 76 santim. Şurada 22 santim kadar mesafe bıraktım kol için.
20 sıra kadar. Yani o tabii sizin ölçünüzle alakalı. Ve arkayı bu şekilde bitirdim. Ön parçayı da aynen arkayı nasıl ördüysem bu şekilde ördüm. Şurada koltuk keserken, yani kesmedik gerçi de, ağız alışmış kestik demeye. Şurada kolun başladığı yerde, yani koltuk altından itibaren de yakayı kestim. Bu belki biraz fazla gelebilir. Daha da küçük yapabilirsiniz. Şöyle 2-3 sıradan sonra da kesebilirsiniz. O da sizin zevkinize bağlı. Ben biraz sıkıntılı olduğum için böyle boğazlı falan bir şeyler giyemiyorum. Çok da kapalı istemiyorum. O yüzden biraz gevşek bıraktım. Yani açık bıraktım ön tarafı. Siz dediğim gibi şöyle koltuk altından itibaren değil, mesela 2 sıra daha, 3 sıra daha örüp öyle de kesebilirsiniz. Yani 15 santimden 17 santim, benimki gene kol yüksekliği kadar oldu. Yani 22 santim. Bu kadar açık yapmanıza gerek de olmayabilir. Şimdi şöyle izah edeyim kol kısmını. Hemen başlayacağız çünkü. Sonra bir de kapşon öreceğiz. Şapkasını öreceğiz yani. Şimdi şurası yaka. Yaka kısmı. Şöyle omuz geliyor ve kol başlıyor. Hemen hemen şöyle şuradaki kol başlangıcı şurada, yani kolumuzun en kalın olan yerini kapsıyor şuradaki örgü. Kolu örmeye başladığımız zaman çok kalın bir örgü yapmamamız gerekiyor. Kolun en kalın tarafı burada kalıyor çünkü. Sonra kol incelmeye başlıyor. O yüzden örgüyü geniş, yani her kareye örgü yapmayalım. Mesela şuradaki 4 trabzanlık örgüleri 2 kafese yayarak yapalım. Her bir kafese yaparsak çok büyük bir kol oluyor. Her 2 kafese de 4 trabzan örerek kolu bu ölçüde tutuyoruz. Çünkü kol giderek inceliyor ve asıl kalın taraf şurada kalıyor. Biz aynı genişlikle devam edersek, belki de geniş bir kol istiyorsunuz. O zaman aynı genişlikte devam ederseniz çok geniş, bol bir kol olur o zaman da. Ben öyle istemediğim için bu şekilde ördüm. Şimdi şuradaki dikişi yapacağız. 10 tane trabzan sayıp şuradan dikiyoruz desen kısmını. Sonra 10 tane trabzan sayıyoruz ve oraya kadar dikiyoruz. Şurası yakaya kalıyor. Yaka kısmını da ben 22 santim olarak düşündüm. Tabii sizin kendi ölçünüze göre yapacaksınız. Yani 11 santim buradan, 11 santim de buradan bıraktım. Şurada 10 santim 10 tane trabzan bırakıyorum. Buradan da 10 tane trabzan bırakıp şurayı dikiyorum. Şurası gibi. Şu kol evi, içeriden ip şu şekilde alıyorum. Şöyle bir sıkıştıralım ki ip geri gelmesin. Şimdi tam karşılığına denk gelecek trabzanların ya da ilmeklerin içine batıyoruz ama şu şekilde örelim. Şimdi şu ilmeğin tamamı, şuradaki saç örgüsü gibi görünen kısım. Bunun içine değil, dış tarafına batıyoruz. Çünkü buraya batarsak biraz kalınca bir örgü oluşuyor. Ben kalın bir örgü olsun istemiyorum. Çünkü ben örerken şurada deseni şu trabzan sırasında bırakmadım. Bir sırada kafes örgüsünü ördüm. Aynı şekilde burada da bir sıra kafes örgü ördüm. İkisi bir araya geldiğinde bir desen oluşturuyor. Şu kutucukları oluşturuyor. Hiç ek yeri gözükmüyor. O yüzden de ince bir dikiş olması gerekiyor. Şöyle trabzanın şuradaki
iki ipin hemen dışına batıyorum. Şuraya. Bu ipleri de içinde kaybedeceğiz zaten. Gene burada şuradaki şimdi ilk trabzanı birleştirdik. İkinci ilmek şöyle dışına batıyoruz. Şu tamamı şu dışına batıyoruz ve şu ilmeğin de dışına batıyoruz. Dış iplerini kullanırsak ince bir dikiş olur. Sonra bu tarafa geçiyorum. Böyle üzerinden çırparak dikmiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Gene şuradaki dış ipi alıyorum. Dışarıda kalan yani uzakta kalan ipi ve gene aynı karşısına şimdi yan tarafa geçiyorum. On tane trabzana kadar geldim. Buradan sonrası artık yakaya ait olan bölüm. Şimdi burada ipi içeriye alıyorum ve burada kaybediyorum. Arkası da bu şekilde. Kol boşluğunu bırakıp tam bittiği noktadan ipi bağladım. Şimdi şu beden kısmını dikiyoruz. Gene sıraları takip ederek her sıra karşısındaki desenin karşısına gelecek. Dikkat edin. Mutlaka sıraları üst üste getirin ve birbirini güzel takip eden desenler birbirini takip eden muntazam sıralar olsun. Bakın desen takip edebiliyor musunuz? Tam üst üste getirin. Temiz bir dikiş, güzel bir dikiş ördüğünüz örgüyü de güzel gösterir. Bakın desen takip ediyor birbirini. Şimdi yırtmaç bıraktığım yere kadar dikiyorum. Şöyle kutucukları sayarsak 1 2 3 4 kutucuk bırakarak bir yırtmaç oluşturdum. Bu sizin zevkinize bağlı. İsterseniz hiç bırakmayabilirsiniz. Şimdi şu kol. Şuradan ipi bağlıyorum. Ve etrafını örerek kolu 34 sıra örmüşüm. Şurayı 34 sıra örmüşüm. Bu gene size bağlı tabii ki. Kendi kol uzunluğunuza bağlı. Şuradaki ilk boşluğa, şurası dikiş, şuraya kadar. Şuradaki ilk boşluğa ipi bağlıyorum. 3 zincir. Bir kere daha batıyorum. Aynı boşluğun içine. Sonra yanındaki boşluğa. Yani bu 4 trabzanı 2
boşluk içine yayıyorum. Sonra boşluğun bittiği yere, yani şu 2 sıranın ortasına, örgünün içine batıyorum. 4 trabzan. Şurada 2 sıra boşluğuna 4 tane trabzanı ördüm. Her boşluğa 4 trabzan örersek kol gerçekten çok büyük olur. Yani eğer bol istiyorsanız bile kolu isteğinizden çok daha fazla bol olur. O yüzden şu 2 ilmeğe yayarsak 4 trabzanı çok daha güzel duruyor. Gene 2 zincir aynı deseni örüyoruz. Sıranın şuradaki bitimine, yani örgünün içine batıyoruz. 1, gene 2 zincir, gene diğer sıranın bitimine, şu örgünün içine 2. Bu boşlukları tek tek sıralara batıyoruz. Ama trabzan, 4 tane trabzanı 2 boşluğa yayıyoruz. Şimdi şuradaki sıranın içine, yani boşluğa bir tane, sonra diğer boşluğa, şu sıraya battık. Şimdi üstteki sıranın boşluğuna bir tane, bir tane de sıranın bitimine, örgünün içine batıyoruz. İki zincir, sıranın bitimine yine bir üst sıranın bitimine şimdi şurada 2 sıranın içine bir tane, buraya bir tane, bir üst sıranın boşluğuna bir tane de hemen sıranın bitimine. Şimdi trabzanlar, hemen şuradakine bir tane, bir üst sıradakine bir tane ve sıranın bitimine bir tane. Bu şekilde kolun etrafını tamamlıyoruz başladığımız noktaya kadar. Şimdi dikişe kadar geldim. Yine karşıya, yani bir üst sıraya, sonra gene sıranın bitimine aynı şekilde devam ediyorum. Bir üst sıranın boşluğuna ve sıranın bitimine. Sıra sonunda
başladığım noktaya sırayı bağlıyorum. Şimdi gene 3 zincir, 4 trabzan. Deseni olduğu gibi örüyoruz. Bir alt sırada ördüğümüz gibi. İkinci sırasında ördüm. Tamamı 34 sıra. Bu tabii ki benim ölçüm. Şimdi gene 3 zincir, 4 trabzan, şimdi burada sadece trabzanlarla ördüğümüz sıradayız. Pardon, 2 zincir çekmiyoruz tabii ki. 2 trabzan, boşluğa bir trabzan, trabzana 2 trabzan, boşluğa ve trabzanların üzerine sırayı tamamen trabzan örgüyle bitiriyoruz. 3 sıra ördükten sonra ilk sıradan itibaren yineleye devam edeceğiz. Desen ilk sırasında oluştu. Diğer bedeni ördüğümüz gibi aynı şekilde devam ediyorum. Son sırada bir trabzan sırası daha yaptım ve bir sık iğne sırasıyla bitirdim. Şu trabzanları örerken eksiltmeler yaptım ki şu kol ağzı daha derli toplu dursun diye. Şimdi kol bittikten sonra şimdi 34 sıra örüyorum. Siz tabii kendi ölçünüze göre öreceksiniz. Desenleri yineleye devam ediyorum. Kol ölçünüze göre ördükten sonra ben dediğim gibi 34 sıra örmüştüm. Şimdi şu trabzan sırasından sonra bir sıra daha örüyorum. Yine trabzan. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki trabzana. Sonra ikisini birden çıkarıyorum. Bir tane eksilttim. 5 tane trabzan örüyorum. Beş trabzandan sonra gene bekletiyorum. Yanındakine ikisini birden alıyorum. Bir tane daha eksilttim. Her 5 trabzandan sonra bir tane eksiltiyorum. Şu kol kenarı yani ağız kısmı, kol ağzı biraz daha derli toplu olsun. Ama siz eğer bol olsun, daha salaş olsun istiyorsanız hiç eksiltme yapmadan da bitirebilirsiniz. Başladığım noktada sırayı bağlıyorum. Şimdi son olarak bütün trabzanların üzerine sık iğne örüyorum. Bir zincir aynı noktaya, yani ilk trabzana bir sık iğne. Sonra yanındakine, yanındakine, şöyle başladığım noktada bitirdim. Bu eksiltmelerle birlikte daha derli toplu oldu örgü. Tabii eksiltmeden yaparsanız daha geniş olabilir. Nasıl güzel duruyorsa, nasıl beğeniyorsanız o şekilde örün. Şimdi kollardan sonra kapşonu örüyoruz. Şurası yaka ortası. Buraya çaprazlayacağız kordon örüp. İpi şuradan takıyorum. Şu etrafı ense ve omuz
yaka tamamını en az bir 4 sıra örmem gerekiyor sanırım. Şimdi başlayayım. Ne kadar örmem gerekiyor zaten belli olur. İlk trabzandan ipi bağlıyorum. 3 zincir, şunu da içinden yürüteyim. Yanındaki trabzana, hep yanındaki trabzana batarak bütün yuvarlak örgüyü tamamlıyorum. Omuza kadar ördüm. Burası dikiş yeri. Şimdi buradan şuradaki ilk trabzana geçersek arada bir boşluk kalıyor. O boşluk kalmaması için şurada dikili olan trabzana da batıyorum. Sonra karşıdaki trabzana da batıyorum. Birbirine dikili olan trabzana ve devam ediyorum. Şuradan şuraya batsaydık ortada bayağı büyük bir açıklık oluşacaktı. O yüzden başlardaki birbirine dikili iki trabzana da batıyoruz. Devam ediyorum. Şimdi kapüşon kısmını örerken 4 sıra trabzan ördüm. Biraz yakayı yükseltip sonra kapüşona başlamak istedim. 4 sırayı ördüm, desene geçtim. Aynen kolda örerken ya da bedende kurduğumuz gibi aynı şekilde deseni kurdum. Fakat kapüşon bana biraz dar geldi. Yani salaş bir tunik modelinde biraz küçük kaldı şapka. Hemen söktüm. İlk sıraya kadar söktüm. Tekrar şurada görürsünüz arttırmaları. Bakın. İşte 5 trabzanda bir filan arttırarak yaklaşık 17 trabzan arttırdım. Şu kutucukları sayarsak tamamı 10 kutucuktu. Arttırmalarla birlikte 12 kutucuk oldu. Şimdi bu yeterli genişlikte oldu. 4 trabzan sırası ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5 desen ördüm. Şu kutucukları sayarak daha anlaşılır olur sanıyorum. Sonrasında bu yarım bıraktığım dikerken şöyle birbirini tamamlıyor. Beden kısmı yani omuz kısmında yaptığımız gibi. Şöyle desen birbirini tamamlıyor diktiğimiz zaman. Aynı şekilde omuzda da öyle çalışmıştık. Deseni ilk sırasını, ilk delikli sırayı örüp ikinci diğer taraftaki sırayla birleştirdiğimizde desen tamamlanmıştı ve ince bir dikiş yapmıştık. Aynı şekilde kapüşonu da şöyle bu şekilde dikiyoruz. Biraz ip bırakarak kesmiştim örgüden sonra. Şimdi omuz kısmını diktiğimiz gibi ince bir dikiş. Şurada şu şekilde değil, dışarıdaki. Buranın da dışındaki. Bu şekilde diktiğinizde dikiş gayet ince oluyor. Yan tarafa geçiyoruz. Böyle çırpmadan gene yan tarafa geçiyoruz. Dışarıdaki iplikleri alıyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Şöyle değil ya da içerideki ipi değil, şu dıştaki ipleri. İncecik, hiç belli olmayan dikiş oluşuyor bu şekilde.
Bakın hiç belli olmayan bir ek yeri oldu. İnce temiz bir dikişle. Bu şekilde tamamladım. Şurayı ben biraz derin yaptım. Daha uzun yaptım. Bu kadar yapmayabilirsiniz. Daha birkaç sıra sonra da yapabilirsiniz burayı. Ama büyük salaş bir tunik olduğu için biraz derin olmasını istedim. 1 metre 20 santim kadar sadece zincir çektim. Ve çok basit bir püskül yaptım. Hiç daha önce yapmamış olanlar için en basit haliyle hemen göstereyim. İpi şöyle 3 parmağım kadar, çünkü ufak bir püskül olacağı için şöyle üzerine 15 kere doladım. Hemen kesiyorum şuradan. Küçük bir parçayla şöyle içinden geçiriyorum. Bağlıyorum. İyice sıkıştırın. Şu kısımları da içinde bırakın. Yani püsküle dahil olsun. Minik bir parça daha alıyorum. Şöyle bağladığımız kısımdan bunu da bağlıyoruz. İyice sıkıştıralım. Fazlalık olan ipleri de düzleştiriyoruz. Şuradaki ipin içinden sağlamlaştırıyorum burada. Bağlıyorum. Ucu düğüm olmuş ipin. Zor geçti. Şimdi bunu da gene şöyle kesip püskülün içinden ipi de püsküle dahil ediyorum. Şu şekilde. Gayet güzel görüntüsü oluyor püskülle. Tabi siz daha başka boncuk da takabilirsiniz. Sadece bir boncuk da takabilirsiniz. Ya da bir düğüm de atabilirsiniz. Şimdi masa üstü çekimi biraz zor, büyük parçayı göstermek için. Şöyle gösterebildiğim kadar parçanın tamamı. Şuradaki yırtmaçlar, mesela şunu ben biraz daha kapatacağım. Şöyle 3. kutucuğa kadar şöyle dikeceğim. Şu daha iyi durdu. Bu 38 ve 40 beden için çok ideal. Ben hani 42 de olabilir diye düşünüyordum. Arkadaşım da denedim. Biraz dar geldi 42 için. Yani şu bedende 10 trabzan kadar daha fazla örseydim tam 42 bedene
tam olacaktı. Aklınızda kalsın bu ölçüde, eğer 42 beden örmek istiyorsanız. Evet, video bu kadar. Ben çok severek ördüm. Zaten kendim giymek için ördüm bunu. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizin de işinize yarar. Severek ördüğünüz bir örgü olur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.